Merhabalar Burcu Hanım. Öncelikle davetimizi kırmayıp bizimle bu röportajı yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinizden ve çalıştığınız kurumdan kısaca bahsedebilir misiniz lütfen? Merhabalar Ceray Hanım. Milli Eğitim'e bağlı bir kuruluşta 17 yıllık öğretmenim. Çalıştığım kurum yaklaşık 220 öğrenci kapasiteli, 8 öğretmen, 2 idareci ve bir rehber öğretmenin bulunduğu bir kurum. Genellikle eğitimde dijital hikayelerle ilgili projelerde, etkinliklerde ve sınıfımda sıklıkla kullandığım bir yöntem. Bu konuda soracağınız sorulara yanıt vermek isterim. Teşekkür ederiz. Bize dijital anlatımın eğitimdeki rolü ve önemi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki dijital anlatım öğrencilerin hem yaratıcılıklarını hem teknoloji kullanım becerilerini geliştirmelerini olanak sağlayan oldukça etkili bir yöntem. Bu yöntemle öğrenciler hem kendi hikayelerini dijital ortam aracılığıyla ifade etme şansı buluyorlar. Böylece öğrencilerin dil becerileri gelişiyor, dijital medya okur yazarlığı alanındaki etkinlikleri artıyor. Çok iyi. Peki bu konuyu döngüsel ekonomi kavramını e, çocuklara tanıtırken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Döngüsel ekonomi özellikle yeniden kullanım, geri dönüşüm gibi konuları içerdiği için çocuklar bu temalar etrafında çocuklarla çeşitli projeler yapıyorum. Örneğin atık materyallerle sınıfımda sanat eserleri yapma, eski eşyaları yeniden değerlendirme gibi projeler yapıyorum, düzenliyorum. Hı Bu hı. tür etkinlikler onların hem döngüsel ekonomi prensiplerini öğretiyor hem de bu prensipleri günlük yaşamda nasıl kullanacaklarını, nasıl uygulayabilecekleri alanında onlara fırsatlar sunuyor. Aslında çok yani hem döngüsel ekonomiyi kullanıyorsunuz hem sınıfta yaratıcılık yönlerini geliştiriyorsunuz hem de Evet, aslında dil hakimiyetlerine yönelik de çalışmalar yapıyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Peki evet. her şey sorunsuz mu yani? Dijital anlatım tekniklerini derslerinize entegre etme sürecinde karşılaştığınız zorluklar var mı? Tabii ki her şeyin bir zorluğu olduğu gibi bu dijital anlatımda da farklı sorunlar yaşayabiliyoruz. Mesela teknolojik araçlara sınıflarımızda erişim, öğretmenlerin bu araçları kullanma konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekiyor. En büyük zorluklardan biri bu. Fakat bu sorunlar karşılaştığımız ya da katıldığımız eğitim programlarında ve teknoloji entegrasyonu ile ilgili aşamalı şeylerle, etkinliklerle aşmaya çalışıyoruz. Öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimleri, dijital anlatım araçlarını e, daha sıklıkla ve uygun bir şekilde kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Farklı e, etkinliklerde yer almaya çalışarak bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla sınıfınızda stajyer öğretmenleriniz de var. Peki Evet. gelecek öğretmen adaylarının süreçteki yerlerini de gözettiğinizde dijital anlatımın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Eğitimdeki yerinin artacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle dijital anlatımın gelecekte yerinin ve öneminin çok artacağını düşünüyorum. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha etkili, daha eğlenceli hale getiriyor. Önümüzdeki yıllarda özellikle eğitim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte dijital anlatım eğitimde çok daha fazla kullanılacak, önemi artacak. Ee, Öğrenciler bu yöntemlerle hem bilgi işleme becerilerini hem kritik düşünme becerilerini daha sıklıkla geliştirecekler. Yani etkili olduğunu düşünüyorum. Etkili bir yöntem olduğuna inanıyorum ve kullanıyorum. Peki bu süreç aslında sadece sizin tarafınızdan gelişen ve yönlendirilen bir süreç değil. Sürece öğrencilerinizin ve ebeveynlerin de dahiliyeti çok önemli. Peki onların dijital anlatım, hikaye anlatımı faaliyetlerine nasıl tepkiler verdiğinden de kısaca bahsedebilir misiniz? Genel olarak dijital faaliyetlere velilerden ve öğrencilerden olumlu tepkiler alıyoruz. Öğrenciler dijital hikaye oluşturmayı çok eğlenceli buluyorlar. Bu tür etkinlikler onların dersleri olan ilgilerini ve tutumlarını da arttırıyor. Ebeveynler de çocuklarının hem teknoloji kullanma becerilerinin gelişmesini hem yaratıcı düşünme yeteneklerinin bu sayede daha çok pekiştiğini düşünüyorlar ve memnunlar.
Bu yöntem aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşmesine de olanak sağlıyor. Çünkü yapılan bu becerilerde öğrencilerimiz gruplar halindeler. Bu yüzden birbirleriyle olan etkileşimleri de arttığı için sosyalleşebiliyorlar. Anladım. Aslında bizim için bunları duymak çok önemli. Çünkü projemizin temel amacı döngüsel eğitim, döngüsel ekonomi eğitiminin dijital hikaye anlatımı yoluyla öğrencilere kazandırılması ve sizin de hem eğitim faaliyetlerinizde hem de okulda yaptığınız diğer müfredat dışı etkinliklerinizde bunu kullanıyor olmanız bizi gerçekten çok mutlu etti. Tekrar katılımınız ve verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Başka bir Rica ederim. etkinlikte ve organizasyonda görüşmek üzere. Kendinize Görüşmek çok iyi üzere. bakın. Kolay gelsin. Çok sağ Sağ olun. olun.